1194 yılıydı. Avrupa, paslı demir taçların alnını ezip geçtiği, insan hayatının iyi bir savaş atından ucuz sayıldığı acımasız bir çağın eşiğindeydi. Kutsal Roma İmparatorluğu, Almanya'nın sisli ormanlarından Sicilya'nın güneşli kıyılarına kadar uzanan açgözlü pençelerle kıtayı sarmıştı. Askeri gücün devasa bir kulesi, siyasetin dişlileriyle İtalya'yı yutmaya çalışan canavar bir makineydi bu imparatorluk. Ne var ki, bu yapının geleceği, örümcek ağı kadar ince bir ipliğe asılıydı ve o ipliğin ucunda, güneye doğru yola çıkmış hamile bir kadın duruyordu. İmparatoriçe Konstans, dönemin standartlarına göre 40 yaşında, yani bir mucize ya da karanlık bir aldatmaca olarak görülebilecek bir çağda anne olacaktı. Tahtın gölgesinde pusuya yatmış düşmanlar, zehirli fısıltılarını tüm Avrupa saraylarına yaymıştı bile. İmparatoriçenin kısır olduğunu, karnına yastık yerleştirdiğini ve tahtı çalmak için sokaklardan bir bebek getireceğini söylüyorlardı. Bu dedikodular herhangi bir ordudan çok daha tehlikeliydi. Zira tahta oturacak bir gayrimeşru çocuk, kaçınılmaz bir iç savaşın fitilini ateşlemek demekti. Konstans, Norman krallarının son mirasçısı olarak çocuğunun asil kanını kanıtlamak için köklü bir hamle yapması gerektiğini biliyordu. Noel'in ertesinde, İmparatorluk alayı küçük İtalya kasabası Yesi'de konakladığında, ipek perdelerle çevrili güvenli saraylar yerine, şehrin kalbindeki pazar meydanına devasa bir çadır kurdurdu. Bu karar, Orta Çağ'ın tüm saray görgü kurallarını ve kraliyet mahremiyetini ayaklar altına alan, şoke edici bir meydan okumaydı. Konstans, asilzadelerden sokak kadınlarına kadar şehrin tüm evli kadınlarını çadıra davet etti ve doğum mucizesine bizzat tanık olmalarını istedi. Çadırın kumaşları ardına çekilmeden, sancıların çığlıklarıyla pazarın uğultusu iç içe geçerek, tarihin en çıplak ve gerçek dramını sahneledi. Toz, baharat kokusu ve insan kalabalığının ortasında, dünyayı titretecek olan hükümdar ilk nefesini aldı. Ancak Konstans, gerçeği kanıtlama oyununu burada bitirmedi. Şüphecilerin ağzını sonsuza dek kapatmak için bebeğini kalabalığın gözü önünde emzirdi. Gizli bir süt anne, değiştirilmiş kundaklar ya da sepete gizlenmiş bir kasap oğlu yoktu. Bu, hanedanlığın bekası için politik bir silaha dönüştürülmüş, yadsınamaz ve çıplak bir biyolojiydi. Çocuğa Friedrich Roger adı verildi ve o, mor ipeklerin sessizliğinde değil, bir gün yöneteceği halkın kaotik ve tozlu kalbinde dünyaya gözlerini açan bir varlık oldu. Ne var ki, ebeveynlerinin koruyucu kalkanı, yaz sıcağında deniz meltemi kadar geçiciydi. Babası, dehşet verici İmparator 6. Heinrich, Sicilya'yı en sert şövalyeleri bile titreten bir acımasızlıkla fethetmişti. Doğu ile Batı'yı tek bir çatı altında birleştirme hayali kuran bu adam, imparatorluk tutkularına rağmen ölümle baş edemedi. Friedrich daha yürümeyi öğrenmeden ani bir humma Heinrich'i yatağa düşürdü ve geride uçsuz bucaksız bir iktidar boşluğu bıraktı. İmparatorluğu bir arada tutan demir yumruk gevşediğinde Alman prensleri avlanmış bir geyiğin leşi için kavga eden aç kurtlar gibi birbirine düştü. Konstans, oğlunu açgözlü baronların ve entrikacı piskoposların arasına tek başına bırakmak zorunda kaldı. Çelik gibi bir iradeyle, oğlunun Alman tahtı hakkından feragat ederek Sicilya krallığını kurtarma umuduyla riskli bir stratejiye girişti. Küçülen bir dünyada hayatta kalma umudu, Palermo'nun görkemli katedralinde altın bir taç, neredeyse başını dik tutmakta zorlanan 3 yaşındaki bir çocuğun kafasına geçirildi. Ancak kader, merhamet bilmez bir cellat gibiydi. Kocasından sadece 1 yıl sonra Constance da hayata veda etti ve Friedrich, zayıflığın ölüm fermanı sayıldığı bir çağda yapayalnız kaldı. Teoride bir naiplik heyeti, sadık şövalyeler ve en iyi hocalar tarafından korunması gereken bir çocuk kral, acımasız 12. yüzyıl siyasetinde
sadece bir rehin veya engel olarak görülüyordu. Resmi Vasiliği, Hristiyan aleminin en güçlü adamı Papa 3. Innocentius'a bırakılmıştı. Ama Pontifex Roma'da oturuyor ve çocukla ilgisi tamamen hesapçıydı. Papalık, zayıf ve bağımlı bir kral yetiştirmenin kendi çıkarlarına hizmet edeceğini bildiğinden Vatikan'dan hiçbir gerçek destek gelmedi. Palermo'daki Kraliyet Sarayı, Küçük Friedrich için tam bir ihmal içindeki altın kafese dönüştü. Çeşitli Alman komutanlar ve yerel beyler, hazine ve kraliyet mührü için birbirini boğazlarken, gölgelerden onları izleyen küçük çocuğu tamamen görmezden geldiler. O, Sicilya kralıydı. Ama kendi kalesinin koridorlarında aç, yırtık pırtık giysiler içinde bir hayalet gibi dolaşıyordu. Hizmetkarlar kaçışıyor, hocalar kayboluyor, muhafızlarsa o haftanın parasını kime veren kılıç sallıyordu. Çocuğun elinde kalan tek şey keskin zekası ve tehlikeli bir asil kandı. Sarayın görkemli salonları kimsenin umursamadığı bir çocuk için giderek boğucu hale geldi. Küçük Friedrich ağır kapılardan sıvışarak Palermo'nun dar ve labirent gibi sokaklarına karışmaya başladı. Soğuk kale taşlarını renkli, kaotik ve tehlikeli sokak hayatıyla değiştirdi. İşte burada tüccarların, hırsızların ve 3 farklı medeniyetin bilge insanlarının arasında onun gerçek eğitimi başlayacaktı. Yetim kral, onu herhangi bir saray hocasından daha fazla şey öğretecek ve yüzyılının en gizemli figürüne dönüştürecek olan dünyayı keşfetmenin eşiğindeydi. 12. yüzyılın başlarındaki Palermo, sıradan bir şehir değil, Ortaçağ Avrupa haritasında parlayan, göz kamaştırıcı bir anomaliydi. Londra ve Paris, çamur ve veba korkusuyla boğuşurken, Sicilya'nın başkenti, 3 büyük medeniyetin ustalıkla yoğurduğu bir mücevher gibi parlardı. Batı'nın müezzinin ezanının, Katolik kilise çanlarının ve Bizans ilahilerinin aynı gökyüzünde buluştuğu tek metropolüydü burası. Hava, portakal çiçeklerinin, doğu baharatlarının ve tuzlu deniz rüzgarının kokusuyla doluydu. Sokaklar, dini fanatizmin kasvetli dogmalarıyla kısıtlanmamış, yaşayan bir canlı gibiydi. Soğuk saraydan kaçan küçük Friedrich, tam da bu kültür ve din kazanının içine düştü ve şehir, onun tek gerçek ailesi, okulu ve sığınağı oldu. Avrupa'nın en asil hanedanının hükümdarı olması gereken çocuk, bir sokak çocuğundan farksızdı. Niyetli veya hoca gözetimi olmadan, hayatın kaynadığı dar sokaklarda günlerini geçiriyordu. Antik tapınakların basamaklarında zar atarken, deri atölyelerinde ustaların işçiliğini hayranlıkla izlerken görülüyordu. Toz ve ter kokusuna bulanmış sade giysileriyle, balıkçı ve tüccar çocuklarından hiçbir farkı kalmamıştı. Ancak Palermo halkı o keskin bakışlı yaramaz çocuğun kim olduğunu biliyordu. Ona kurşun çocuğu diyor, liman mahallesindeki herhangi bir yetim kadar yalnız ve savunmasız olduğunu bildikleri için ona acıma ve saygı karışımı bir duyguyla yaklaşıyorlardı. Tarihi kayıtlar, Sicilya kralının tebaasının merhameti sayesinde nasıl hayatta kaldığına dair şaşırtıcı tanıklıklar barındırır. Güneş batıp açlık krizleri baş gösterdiğinde Friedrich sıradan vatandaşların kapılarını çalardı. Bir gün Yahudi bir tefecinin sofrasında, ertesi gün Müslüman ipek tüccarlarıyla, bir başka günse Yunan bir dul kadının ekmeğiyle karnını doyururdu. Onların yediğini yer, şarkılarını dinler, korkularını ve umutlarını içine çekerek büyürdü. Kimse küçük serseriyi kovmazdı ve bu deneyim onda halkla derin bir bağ kuran, benzersiz bir duygu geliştirdi. İnsanlara asla tahtın yüksekliğinden, yüzü belirsiz bir kalabalık gibi bakmadı. Çünkü onların ekmeğinin tadını ve ocaklarının sıcaklığını bilerek büyümüştü. Sıradan insanlara olan bu garip bağımlılık, ona ünvan ve armalardan önce sadakati ve insanlığı değerli kılmayı öğretti ki, bu, dönemin diğer hükümdarları için tamamen düşünülemez bir şeydi.
Tam da bu gürültülü limanlarda ve dar sokaklarda onu çağdaşı Avrupalılardan sonsuza dek ayıracak zihinsel bir dönüşüm yaşanıyordu. Geleneksel bir prens eğitimi, rahip değneklerinin altında Latince ezberlemekten ve kılıç oyunlarından ibaretti. Friedrich'in üniversitesi ise ta kendisi sokaktı. Olağanüstü bir hafızaya ve bilgiye duyulan vahşi bir açlığa sahipti. Dilleri bir süngerin suyu emdiği gibi havadan kapıyordu. Grameri tozlu parşömenlerden değil, pazarda pazarlık yaparak ve yeni dostlarıyla tartışarak öğreniyordu. Gençlik yıllarına geldiğinde Latince, Sicilya lehçesi, Almanca, Fransızca, Yunanca ve Arapça olmak üzere 6 dili akıcıca konuşuyordu. Arapça ona dönemin ileri bilimine yani astronomiye, tıba ve matematiğe kapı araladı. Bunlar Avrupa'nın geri kalanı için ya mühürlü sırlar ya da sapkınlık sayılıyordu. Genç Hohenstaufen, Doğu ve Batı'nın bilgeliğini özümserken, kaderi Vatikan'ın her şeyi gören gözetimi altındaydı. Papa 3. Innocentius, çelik iradeli ve hırslı bir adamdı. Resmi olarak yetimin koruyucusuydu ama çocuğa karşı babalık hisleri taşımıyordu. Onun gözünde Friedrich, dünya hakimiyeti savaşında devasa bir satranç tahtasının üzerindeki bir piyondan ibaretti. Papa, Alman mirasından mahrum bırakılan ve Palermo'da sahipsiz bırakılan çocuğun itaatkar bir kukla olarak büyüyeceğine inanıyordu. Vatikan'da bilgisiz ve zayıf bir Sicilya kralının, kilisenin sadık bir kölesi olacağını sanmak, papalık diplomasisi tarihinin belki de en büyük hatasıydı. Bu hata, Vatikan'a bir asırlık huzuru mal olacaktı. Papalık tek bir şey anlamıştı. Çocuğu kırmak için uygulanan ihmal, onu aslında çelik gibi sertleştirmiş ve ona özgürlük bahşetmişti. Kilise eğitmenlerinin yokluğu, Friedrich'in zihnini dini dogmatizmin gözlüklerinden korudu. Müslümanları ve Yahudileri, rahiplerin öğrettiği gibi cehennem ateşinin kömürleri değil, bilge hekimler, dürüst tüccarlar ve sadık dostlar olarak görerek büyüdü. Gerçeğin çok yüzlü olduğunu ve dünyanın basit bir biz ve onlar şemasından çok daha karmaşık olduğunu kavradı. Avrupalı şövalyeler sadece kafirleri öldürmenin hayallerini kurarken, Friedrich onların kültürüne ve felsefesine saygı duymayı öğreniyordu. Sokak, onu dindar bir mistik değil, tanrısal kadere değil, aklın gücüne ve kişisel liyakate inanan bir realist ve pragmatist olarak dövdü. 14 yaşına geldiğinde Friedrich artık bir çocuk değildi. Serseri hayatı resmen reşit olduğunu ilan ettiğinde son buldu. Ve bu adım gök gürültüsü gibi bir etki yarattı. Politik entrikaların unutulmuş kurbanı sanılan çocuk, aniden paçavralarını üzerinden atıp soğuk mavi bakışları ve şam çeliği gibi keskin zekasıyla dünyanın karşısına çıktı. Macar kralının dul eşi, kendisinden 10 yaş büyük Aragonlu Konstans'la evlendi ve sultanları için ölmeye hazır Müslüman savaşçılarından oluşan bir birlik getirdi. Roma'daki papa, durumu kontrol altında tuttuğunu sanarak ellerini ovuşturuyor olabilir. Ama ne kadar tehlikeli ve öngörülemez bir canavarı serbest bıraktığının zerrece farkında değildi. Palermo sokaklarının gölgelerinden sadece asi bir vasal değil, dünyayı kendi hırslarına göre yeniden şekillendirmeye hazır bir yırtıcı çıkıyordu. Tarihte tüm kıtaların kaderinin tek bir çılgın zar atışına bağlı olduğu anlar vardır. Avrupa için böyle bir an 1212 yılıydı. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun kalbi Almanya, iç savaşın kaosu içinde nefes alamıyordu. Bir ayı gibi hantal ama bir haydut gibi zeki olan gaspçı Otto, kaba kuvvetle iktidarı elinde tutuyor, toprakları yağmalıyor ve kiliseleri talan ediyordu. Alman prensleri ve piskoposları bu zulümden bıkıp usanmış halde paniğe kapılmış bir alternatif arıyordu ve gözlerini güneye, Sicilya'daki son yasal Hohenstaufen mirasçısına çevirdiler. Palermo'ya ulaşan haberciler, Friedrich sadece bir davet değil,
aynı zamanda bir meydan okuma getirdiler. Ya her şeyini imparatorluk tacı için riske atacaktı ya da Otto gelip onu bulana kadar bir adada yerel bir kral olarak kalacaktı. Friedrich'in kararı askeri strateji açısından saf bir intihar girişimiydi. Daha 17 yaşındaydı. Ne ordusu, ne parası, ne de kıtaya çıkarma yapacak filosu vardı. Üstelik deniz yolları, Otto'nun müttefiki Pisa'nın, Alp geçitleri ise ailesinin yeminli düşmanı Milano'nun kontrolündeydi. Akıl, Palermo'nun altın bahçelerinde güvenli kalmayı emrediyordu ama damarlarında Norman maceracılarının kanı akan Friedrich, antik sagaların kahramanlarına yaraşır bir yol seçti. Genç eşini ve yeni doğan oğlunu geride bırakarak, belki 60 atlıdan oluşan küçük bir sadık grupla bilinmeze adım attı. Bu bir sefer değil, sadece hız ve cüretkarlığa bağlı cesur bir gizli harekattı. İtalya yolu, ölüm kalım mücadelesine dönüşen bir kedi-fare oyununa sahne oldu. Roma'da Friedrich artık nefret ettiği Otto'yu devirmek için tek çare olarak gören Papa'dan kutsama ve para aldı. Papalık altınlarını alan genç lider, düşman garnizonlarının arasından bir hayalet gibi süzülerek kuzeye yöneldi. Küçük birliği ana yollardan kaçınıyor, geceleri ilerliyor ve gizli patikaları kullanıyordu. Denizciler ve tüccarlar şehri Cenova, onu bir kahraman gibi karşılayıp kısa bir deniz yolculuğu için gemiler verdi. Ancak önlerinde onu hedefinden ayıran buz ve taşlardan oluşan devasa bir duvar olan Alpler yükseliyordu. Eylül ayıydı. Geçitler karla kapanmıştı ve her adım büyük bir mücadele gerektiriyordu. Alplerin aşılması Friedrich daha hayattayken bile bir efsaneye dönüşecekti. Dünyanın gelecekteki imparatoru pelerinine sarılmış, atlı birlikler için aşılmaz sayılan buzlu kayalıkları tırmanıyordu. İkmal arabaları yoktu, ağır teçhizat yoktu. Sadece kuru ekmek ve eriyen kar suyuyla beslenen bir grup imkansızı başardı. Dağları o kadar hızlı geçtiler ki Almanya'ya vardıklarına dair haber en hızlı ulaklardan önce ulaştı. Ama asıl sınav aşağıda Konstans şehrinin kapılarında onları bekliyordu. Bu Alman topraklarına açılan kritik bir kapıydı ve kaderin cilvesi İmparator Otto'nun devasa ordusunun da kuzeyden aynı şehre yürüyor olmasıydı. Yarış başladı. Şehre ilk giren tacı, ikinci giren idam sehpasını bulacaktı. Zaman saatlerle ölçülüyordu. Friedrich ve bitkin arkadaşları dağlardan inip çili ve sakallı halde Konstanz'ın kapılarına dayandığında şehrin piskoposu şaşkındı. Güçlü Otto'yu beklerken karşısında kraldan çok bir dilenciye benzeyen bir genç duruyordu. Piskopos tereddüt etti. Kapılar kapalı kaldı. İşte tam bu anda Palermo pazarlarında cilaladığı o kişisel büyü devreye girdi. Friedrich tehdit etmedi, emretmedi, ikna etti. Hak, gelecek ve tanrısal takdir üzerine konuştu. Karizması o kadar güçlüydü ki Piskopos kapıları bir avuç paçavralı adamın önünde açtı. 3 saat sonra şehrin surlarına Otto'nun öncü birlikleri yaklaştı. Çeliğe bürünmüş 40.000 savaşçıya karşı Friedrich'in 60 süvarisi duruyordu. Sonuç belliydi gibi görünse de Otto'nun habercileri teslimiyet talep ettiğinde surlardan gelen cevap sadece alay değil, aynı zamanda papalık aforozuydu. Konstans halkı genç cesaretçinin ilhamıyla gaspçıyı içeri almayı reddetti. Friedrich kan dökmeden sadece cüret ve hızla bu turu kazandı. Öfkelenen ama müstahkem şehre saldırmaya cesaret edemeyen Otto geri çekildi. Surların üzerinde durup düşman sancaklarının çekilişini izlerken Friedrich anladı ki Almanya Sicilya değildi. Burada ince diplomasiye değil, ruhi güce ve iktidarın mistik halesine saygı duyuluyordu.
Dağları aşıp devin burnunun dibinde kapıları kilitleyen Apulyalı çocuk haberi, Almanya'da orman yangını gibi yayıldı. Bu, batıl inançlı Almanların beklediği mucizenin ta kendisiydi. Otto'nun kabalığından bıkan prensler, Friedrich'in sancağı altında toplanmaya başladı. Karşılarına boş ellerle çıkmadı. Otto'nun düşmanı, Fransa kralının ve papalığın finansmanıyla cömert rüşvetler dağıttı. Ama altından çok daha fazla onları Friedrich'in kendisi cezbediyordu. Egzotikti, eğitimliydi. Antik filozofları ezberden okuyor ve onlara yumuşak bir güney aksanıyla hitap ediyordu. Büyük bir imparatorun dönüşüne dair kadim kehanetin yaşayan tecessümüydü. Mainz Katedrali'nin kubbesi altında Almanya kralı olarak taç giydirildi. Bu, koşullar karşısında iradenin zaferiydi. Sadece birkaç ay önce uzak bir adada unutulmuş bir yetimdi. Şimdi Avrupa'nın en güçlü devletinin asasını elinde tutuyordu. Ancak Friedrich yanılgılara kapılmadı. Bu zaferin uzun bir oyunun sadece başlangıcı olduğunu biliyordu. Dünyanın zirvesinde duruyordu ama bu dünya yükümlülüklerle mayınlanmıştı. Papadan ve Alman prenslerinden destek almak için verdiği vaatler, dürüstçe yerine getirilmesi imkansız bir yumağa dönüşmüştü. Friedrich, gerçek bir imparator olmanın bedelinin çağının en büyük yalancısı olmak olduğunu anlamıştı. Alp stratejisi mükemmel işmişti ama şimdi bahsi ruhu olan bir oyun başlıyordu. Dışarıdan bakıldığında iki kılıcın, manevi ve dünyevi olanın kusursuz bir birleşimi gibi görünüyordu. Genç hükümdar, yeryüzündeki tanrı temsilcisine tam bir itaat sergileyerek alçak gönüllü bir eğiliş yaptı. Ama Papa, himayesindeki gencin zihninin derinliklerini görebilseydi, korkudan elini çekecekti. O görkemli tören anında, Roma'nın kalbinde kutsal bir seremoni değil, yüzyılın en büyük politik dolandırıcılığı işliyordu. Friedrich, imparatorluk unvanını asla bozdurmayı düşünmediği çeklerle satın alıyordu. Altın taçtaki hakkını elde etmek için kutsal makama 3 kutsal yemin verdi ve her biri Vatikan'ın güvenliğinin temelini oluşturuyordu. İlk olarak Almanya ve Sicilya'yı asla tek bir devlette birleştirmeyeceğine İncil üzerine yemin etti. Papalar için bu yaşam kalma meselesiydi. Bir hükümdar hem Alplerin kuzeyini hem de İtalya'nın güneyini kontrol ederse papalık devleti ölümcül bir kıskaçta kalacaktı. İkinci olarak Friedrich kilisenin acımasız kılıcı olmayı ve nerede ortaya çıkarsa çıksın sapkınlığı ateşle yok etmeyi vaat etti. Üçüncü ve en gürültülü vaadi ise 30 yıl önce Hristiyanların kaybettiği Kudüs'ü geri almak için derhal bir Haçlı seferine çıkma sözüydü. Bunlar anlaşmanın şartlarıydı. İyi niyetli ve güvenen yaşlı Papa 3. Honorius, genç kralın samimi gözlerine inandı. Ağır taç Friedrich'in başına değdiği anda tuzak kapandı. Roma'dan ayrılır ayrılmaz, yeni imparator verdiği her sözü metodik bir şekilde bozmaya başladı. Topraklarını bölmek yerine tam tersini yaptı. Almanya'nın yönetimini oğlu Heinrich'e devredip kendisi güneye, Sicilya'ya yöneldi ve burayı iktidarının sarsılmaz kalesine dönüştürdü. Vatikan'ın kabusu gerçeğe dönüşmüştü. Aziz Petrus'un topraklarını çevreleyen demir halka kapandı. Friedrich, Papa fermanının imparatorluk memurunun emrinden daha az değer gördüğü tek bir imparatorluk alanı yarattı. Ama en skandal ihanet, Haçlı Seferi meselesindeydi. Tüm Avrupa, genç Kartal'ın hemen şövalyeleri doğuya, Sarazenlerin kanıyla günahları yıkamaya götüreceğini bekliyordu. Bunun yerine tam 10 yıl sürecek büyük bir oyalama dönemi başladı. Friedrich'in stratejisi, kinizminde dahiyane bir ustalık gerektiriyordu. Her yıl, seferin neden tam da şimdi gerçekleşemeyeceğine dair yeni ve son derece saygıdeğer bir bahane buluyordu.
Önce baronların başını belaya soktuğu Apulya'daki düzeni sağlaması gerekiyordu. Sonra filonun hazır olmadığı, gemilerin onarım beklediği ortaya çıktı. Ardından Sicilya'daki Müslüman isyanını bastırma zorunluluğu doğdu ki, Friedrich onları yok etmek yerine yerleştirip kendi muhafızlarına dönüştürdü. Ve bu durum din adamlarını şoka uğrattı. Yıl be yıl Roma'ya oğul sevgisi ve dolambaçlı özürlerle dolu mektuplar uçtu. Friedrich, epistoler sanatının ustasıydı. Yaşlı papanın dikkatini uyuşturuyor, bahar gelir gelmez, karlar erir erimez diye vaatlerde bulunuyordu. Bu, faresinin fil büyüklüğünde ve tilki kadar kurnaz olduğu bir kedi-fare oyununa benziyordu. Neden oyalıyordu? Friedrich özüne kadar bir pragmatistti. Dini fanatiklerin anlamadığını o anlıyordu. Haçlı Seferi muazzam kaynak israfıydı. Huzursuz İtalya ve başkaldırmış Almanya'yı geride bırakıp çöle gitmek delilikti. Sağlam bir arka plana, saat gibi işleyen bir orduya ve altın dolu bir hazineye ihtiyacı vardı. Papa kutsal savaş beklerken Friedrich devlet inşasıyla meşguldü. Asi kontları ehlileştiriyor, kaleler dikiyor ve antik Roma'dan beri Avrupa'nın görmediği merkezi bir bürokratik aparat kuruyordu. Yalanla kazandığı zamanı, gevşek feodal yapıları güçlü bir mutlakiyetçi makineye dönüştürmek için kullanıyordu. Durum absürt bir hal alıyordu. Kutsal Roma İmparatoru, inancın baş koruyucusu, genel kurul emirlerini görmezden gelen seküler bir yönetici gibi davranıyordu. Üstelik Kudüs Krallığı'nın varisi Isabella ile evlenerek kutsal topraklar üzerinde yasal haklar elde etti ama bu bile onu gemiye bindirmedi. Isabella ona bir oğul verdi ve doğumda vefat etti. Friedrich ise Sicilya saraylarında Arap bilge insanlarıyla felsefe yapıyor ve doğancılıkla vakit geçiriyordu. Roma'nın sabrı eski parşömen gibi inceliyordu. İyi niyetli Honorius nasihatler gönderiyordu ama sesi imparatorluk inşaatlarının gürültüsünde kayboluyordu. Ancak doğa boşluğu sevmez ve siyaset sonsuz duraksamalara izin vermez. 1227 yılında yaşlı papa öldü ve Aziz Petrus'un tahtına tamamen farklı bir karaktere sahip olan 9. Gregorius geçti. Eğer Honorius bir diplomatsa, Gregorius volkanik bir öfkeye sahip bir fanatikti. 80 yaşını geçmişti ama enerjisi ve hırsı bir şehri yakıp yıkabilecek düzeydeydi. Friedrich ince ayrıntısına kadar görüyordu. Yeni Pontifex, mazeret mektupları okumak veya tatlı sözler dinlemek niyetinde değildi. Doğrudan bir ultimatom koydu. Ya imparator derhal Kudüs'e gidecek ya da tanrısal gazabın tamamını tadacaktı. Mazeretlerin zamanı bitmişti. Büyük dolandırıcı kendini köşeye sıkıştırmıştı ve şimdi Haçlı Hareketi tarihindeki en tuhaf ve çelişkili hamleyi yapmak zorundaydı. Kutsal savaşa bir kahraman olarak değil, bir aforozlu olarak gitmek. 1227 yılının yazı İtalya'da cehennem gibi sıcaktı. Hava kızgın toprakların üzerinde titriyor ve Brindisi limanında Haçlı ordusunun toplandığı yerde yaklaşan bir felaket atmosferi hakimdi. Binlerce hacı ve şövalye papalık ultimatomuna uyarak buraya akın ediyordu. Ama şanlı bir savaş yerine burada ölümü buldular. Korkunç sağlıksız koşullar, temiz su eksikliği ve kavurucu güney güneşi kirli işini gördü. Kampta bir salgın patlak verdi. İnsanlar gemilerin yelkenlerini bile göremeden yüzlerce ölüyordu. Friedrich nihayet sözünü tutmaya karar vermiş halde bu veba kazanına güçlü bir niyetle vardı. Ordu gemilere bindi. Yelkenler rüzgarla doldu ve imparatorluk kadırgası açık denize açıldı. Görev yerine getirilecek gibi görünüyordu. Ancak birkaç gün sonra akıl almaz bir şey oldu. İmparatorluk filosu döndü ve geri dönme rotasına girdi. Friedrich
hastalanmıştı. Tarihçiler bunun gerçek bir hastalık mı yoksa büyük dolandırıcının bir hilesi mi olduğunu hala tartışıyor. Belki askerlerini kıran hummayı gerçekten kapmıştı ya da yarı ölü, salgından bitkin bir orduyu çöle götürmenin onları ölüme sürüklemek olduğunu fark etmişti. Her ne olursa olsun, Posilluno'daki şifalı sularda sağlığını toparlamak için Taranto'ya çıktı. Friedrich'in pragmatik zihni için bu, gelecekteki darbe için güç korumanın tek doğru yoluydu. Ama Roma'da oturan 9. Gregorius için bu son damlaydı. 10 yıldır doldurulan sabır kasesi taşmış ve patlamıştı. Papa'nın tepkisi anında ve acımasızdı. Palm pazarında, inananlarla dolup taşan katedralde Gregorius kürsüye çıktı. Tonozların yankıladığı sesi, Yeriha boruları gibi gürledi. Tıbbi raporlarla ilgilenmedi. Friedrich'in dönüşü onun gözünde firarilikti. Tanrı'ya ve kiliseye atılan bir tükürüktü. Papa, imparatoru aforoz ettiğini ilan etti. Anatema korkunç bir sözcüktü. Ortaçağ dünyasında bu sadece dini cemaatten dışlanmak değil, sivil bir ölümdü. Tebaalar bağlılık yemininden azat ediliyor, lanetlinin ruhu cehennem azabına mahkum ediliyor. Ve her Hristiyan sapkını öldürmek için ahlakçı bir hak, hatta görev edinmiş oluyordu. Friedrich, benzersiz, neredeyse şizofrenik bir duruma düştü. Hristiyan aleminin en güçlü hükümdarı ve aynı zamanda en büyük dışlanmışıydı. Ama Roma'ya diz çöküp kül dökerek sürülmek yerine, çağdaşlarının nefesini kesecek bir cüretle karşılık verdi. Avrupa'nın tüm krallarına açık mektuplar yazarak, Papa'yı açgözlülük ve iktidar hırsıyla suçladı. Roma Kilisesi bir anne değil, bir üvey anne diye yazarak, hükümdarları papalık tiranlığına karşı birleşmeye çağırdı. Bu silahların kılıç değil, manifestolar olduğu tarihin ilk büyük propaganda savaşıydı. Ve tam bu noktada Friedrich, Ortaçağ zihniyetinin kalıplarını kıran bir hamle yaptı. Kiliseden aforoz edilmiş, lanetlenmiş ve reddedilmiş bir halde tekrar Haçlı Seferi'ne çıktığını duyurdu. Bu bir paradokstu, teolojik bir absürttü. Haçlı Seferi tanımı gereği kilise tarafından kutsanmış kutsal bir eylemdi. Mesih'in düşmanı, bir sapkın, nasıl Mesih'in ordusuna liderlik edebilirdi? Papa Gregorius öfkeden köpürüyordu. Kimse o dinsizi takip etmemesi için yasaklar koydu. Tapınak şövalyeleri ve hospitaliyer şövalyelerine imparatora itaat etmemeleri için Filistin'e haberciler gönderdi. Hristiyanları birleştirmesi gereken sefer bir anlaşmazlık tiyatrosuna dönüştü. Ama bu Friedrich'i durdurmadı. Haziran 1228 yılında küçük ama sadık bir orduyla gemiye bindi. Yanında sadece 3000 şövalye vardı. Kutsal toprakları fethetmek için gülünç derecede azdı. Ama Friedrich, kelimenin tam anlamıyla savaşmayı planlamıyordu. Gemilerinin ambarlarında kuşatma kuleleri değil, altın sandıkları ve egzotik hediyeler taşınıyordu. Yanında fanatik vaizler değil, diplomatlar, çevirmenler ve Arap kültürü uzmanları vardı. Doğuya, kâfirlerin kanını dökmek isteyen bir cellat olarak değil, hayatının en zor satranç hamlesini yapmaya hazır bir oyuncu olarak gidiyordu. Dünya şaşkınlık içinde donup kaldı. Aforozlu imparatorun gemileri Akdeniz'in dalgalarını yararak Levant kıyılarına yaklaşıyordu. Arkasından onu korsan ve deccal olarak niteleyen papalık lanetleri uçuşuyordu. Limanlardaki rahipler filosunu kutsamayı reddediyordu. Ama Friedrich, ufka buz gibi bir sakinlikte bakıyordu. Roma'nın bilmediğini o biliyordu. Mısır Sultanı El-Kamil de zor durumda bir müttefiğe muhtaçtı. İmparator her mancınıktan güçlü bir gizli silah taşıyordu. Düşmanın dili ve zihniyeti hakkındaki bilgi. Kudüs'ü, onu lanetleyen papaya inat, geri almaya gidiyordu. Bu tek bir adamın
tüm dünyaya karşı yürüyüşüydü. Zaferin imkansız, yenilginin ölümcül göründüğü bir sefer. Kutsal topraklar, aforozlu imparatoru bir kurtarıcı gibi değil, veba taşıyıcısı gibi karşıladı. Friedrich'in kadırgaları, Haçlıların son kalesi Akka limanına girdiğinde, yerel din adamları ve şövalye tarikatları şaşkınlığa düştü. Papalık temsilcisi, şehirde aforoz fermanını sallayarak hiçbir iyi Hristiyanın o dinsizle konuşmamasını emrediyordu. Doğrudan Roma'ya bağlı tapınakçılar ve hospitalyerler imparatordan yüz çevirdi. Friedrich, ordusuz bir general, kendi savaşında sürgündeki bir kral gibiydi. Yanında sadece sadık Teuton şövalyeleri ve kişisel Sicilya muhafızları kalmıştı. Başka biri olsaydı, kılıcını çeker, vasalları zorla itaat altına almaya çalışır veya utançları kanla yıkamak için intiharvari bir Sarazen saldırısına girişirdi. Ama Friedrich, Orta Çağ'da zayıfların silahı sayılan bir şeyi seçti. Kelime. Kudüs'e yürümek yerine kampını kurdu ve mektuplar yazmaya başladı. Muhatap, efsanevi Selahaddin'in yeğeni, Mısır ve Suriye Sultanı El-Kamil'di. Bu, dinlerinin kafeslerine hapsedilmiş iki entelektüelin yazışmasıydı. Friedrich, kusursuz Arapça yazıyor, Aristoteles'i ve Sufi mistikleri alıntılıyordu. Sultana ruhun doğası, evrenin geometrisi ve maddenin özellikleri üzerine karmaşık felsefi sorular yöneltiyordu. Bilimlerin hamisi olarak bilinen El-Kamil, hayrete düştü. Demirden zırhlar içinde lanetler savuran bir fanatik yerine, doğu görgü kurallarının inceliklerini anlayan rafine bir sohbet arkadaşıyla karşı karşıyaydı. Hristiyan kampı ve sultanın çadırı arasında şaşırtıcı hediyeler taşıyan haberciler mekik dokumaya başladı. El-Kamil, imparatora bir fil, bir zürafa ve nadir astronomik aletler gönderdi. Friedrich ise karşılık olarak en iyi doğanı beyaz tavus kuşunun ve saray bilim insanı Leonardo Fibonacci'nin matematik tezlerini yolladı. Avrupa'da insanlar Teslis'in yanlış yorumu için birbirini keserken, dünyalarının en güçlü iki hükümdarı bulmacalar ve iltifatlar alışverişinde bulunuyordu. Savaş, zarif bir entelektüel düelloya dönüşmüştü ama kibarlığın cephelerinin ardında soğuk bir politik hesap yatıyordu. Her iki hükümdar da umutsuz bir durumdaydı. Friedrich'e tacını ve itibarını kurtarmak için bir zafer lazımdı. El-Kamil'e ise Şam'daki asi akrabalarıyla hesaplaşmak için Batı cephesinde barış gerekiyordu. Müzakereler 5 ay sürdü. Bu bir sinir savaşıydı. Sultan, imparatorun sabrını test etmek için oyalıyordu. Friedrich, yapamayacağı büyük bir istila tehdidiyle blöf yapıyor, güç illüzyonu yaratmak için az sayıdaki birliklerini geçit törenine çıkarıyordu. Ama belirleyici argüman askeri değildi. Friedrich, akla hitap ediyordu. Sultana, senin topraklarını arzulamıyorum. Bana sadece bir sembol lazım, diye yazıyordu. Bize ikimiz için de kutsal olan Kudüs'ü ver, barış ve düşmanlarına karşı ittifak garantisiyle çekilirim. Fanatikler için düşünülemez bir teklif sunuyordu. Kutsal mekanları paylaşmak. Hristiyanlar Rabbin mezarına erişim sağlayacak, Müslümanlar Tapınak Tepesi ve Mescid-i Aksa'nın kontrolünü elinde tutacaktı. Şubat 1229 yılında inanılmaz olan gerçekleşti. Yafa şehrinde 10 yıllık bir barış anlaşması imzalandı. Tek bir kurşun, tek bir ok, tek bir ceset yığını veya yakılmış köy olmadan Friedrich, aslan yürekli Richard ve Philip August'un nehirler gibi kan döküp başaramadığını başardı. Kudüs, Beytüllahim ve Nasr'a Hristiyanlara geri verildi. Sahile giden koridor, hacıların güvenli geçişini sağlıyordu. Bu kaba kuvvet karşısında diplomasinin, fanatizm karşısında aklın zaferiydi. Ama dünya alkışlamadı. Tepki şok ediciydi. Müslüman dünyası El-Kamil'i İslam'a ihanetle ve kutsal mekanları teslim etmekle lanetledi. Hristiyan dünya öfkeden çıldırdı.
aforozlu bir sapkın, kâfirlerle nasıl anlaşma yapardı? O görkemli savaş nerede? O şehadet nerede? Kudüs Patriği hiddetten köpürüyordu. Şehir geri alınmıştı ama içindeki camiler faaliyet göstermeye devam ediyor, Müslümanlara Hristiyanların yanında ibadet etme izni veriliyordu. Her iki tarafın Ortodoksları için bu hoşgörü savaştan daha beterdi. Friedrich Kudüs'ü geri almıştı ama bunu yanlış yapmıştı. Fanatiklerin ana uyuşturucusu olan kutsal nefreti ellerinden almıştı. Papa Gregorius, Roma'da anlaşmayı şeytanla yapılmış bir pazarlık olarak nitelendirdi. Friedrich, minnet yerine yeni lanetler aldı. Büyük ejderhayla dost olmakla ve Haçlı Seferi ideallerini ihanetle suçlandı. Kimse açık olanı görmek istemiyordu. Tek bir insanın zekası ve taktiği sayesinde binlerce asker eşlerine ve çocuklarına sağ salim dönecekti. Friedrich bir mucize gerçekleştirmişti ama bu mucize 13. yüzyıl için fazla modern, fazla rasyoneldi. Zamanını aşmıştı ve zaman ondan intikam almaya karar verdi. İmparator kutsal şehre girmeye hazırlanıyordu. Ama orada onu çiçeklerin ve ilahilerin değil, boş sokakların ve kapalı kilise kapılarının beklediğini biliyordu. Zaferi, yalnızlığın acılığıyla doluydu. Mart ayının 17'si 1229 yılıydı. Friedrich II. Kudüs'e girdi. Bu, tarihin en tuhaf zafer geçişlerinden biriydi. Normalde fatihleri ya palmiye dalları fırlatan coşkulu kalabalıklar ya da af dileyen, ağlayan halklar karşılar. Friedrich'i sessizlik karşıladı. Şehir sanki terk edilmişti. Hristiyan din adamları, patriğin ve dolaylı olarak Papa'nın emrine uyarak şehre interdikt koydu. Bu, tüm ibadetlere kesin bir yasak anlamına geliyordu. İroni korkunçtu. Kutsal şehir, Hristiyanlara geri verilmişti. Ama onu geri getiren doğru adam olmadığı için içinde ayin yapılamıyordu. Rahipler hücrelerine kapandı. Kiliseler, kendi kurtuluşlarına karşı bir protesto işareti gibi boş duruyordu. Friedrich, muhafızlarıyla Via Dolorosa'da yürürken duyulan tek sesler, taşlarda yankılanan nal sesleri ve müezzinin ezanıydı. Bu arada müezzinler hakkında bir not düşmek gerek. İmparatorun geldiğini öğrenen Kudüs kadısı, yüksek misafire saygı duyarak ziyaret süresince ezanın susmasını emretti. Ama Friedrich, tarzına sadık kalarak bu emri iptal etti. Allah'a övüşü susturmak için gelmedim. Ben de ona övgüde bulunmak için buradayım dedi. Başka bir inanca duyulan bu derin saygı, Hristiyan eleştirmenlerini daha da çileden çıkardı. Ama doğuda ona bilge ünvanını sonsuza dek kazandırdı. Ertesi gün, pazar sabahı, Friedrich, Kutsal Kabir Kilisesi'ne yöneldi. Bu, tüm seferin doruk noktasıydı. Nesiller boyunca kralların ve şövalyelerin ulaşmaya çalıştığı yerdi. Ama kutsal mekanın kapısında onu kutsal yağlarla bekleyen bir başpiskopos yoktu. Kilise boştu. Hiçbir rahip onu Kudüs kralı olarak taçlandırma törenini yapmayı kabul etmemişti. Sunak çıplaktı. Sessizlik kulakları çınlatıyordu. Friedrich, meşruiyeti kilise kutsamasına dayanan herhangi başka bir hükümdarı kırabilecek bir durumdaydı. Ama Friedrich'in kendisiyle Tanrı arasında aracılara ihtiyacı yoktu. Sunağa emin adımlarla yürüdü. İmparatorluk moru rengindeki pelerini taş zemini süpürüyordu. Ağır Kudüs krallığı tacını kendi eliyle aldı. İlahiler yoktu. Tütsü kokusu yoktu. Latince tören sözleri yoktu. Friedrich tacı başının üzerine kaldırdı ve sağlam bir eliyle kendi başına yerleştirdi. O anda kendini Papa'nın lütfuyla değil, kan hakkı ve kendi ruhunun gücüyle kral ilan etti. Diğerlerinin yenildiği yerde zaferi Tanrı'nın verdiği için kendimi taçlandırdım. Sözleri bu sessiz jestin anlamıydı.
Hazır bulunan Toton şövalyeleri ve sadık Sicilyalılar kılıçlarını çekti ve tek bir ağızdan selam çığlıkları attılar. Bu sürreel, kendi kendini taçlandırmanın ardından Friedrich bir konuşma yaptı. Teoloji dilinde değil, siyaset ve hukuk dilinde konuştu. İktidarının meşru olduğunu, çünkü barış ve adalet getirdiğini açıkladı. Ama o, Kudüs'te barıştan bahsederken, Akdeniz'in diğer ucunda gerçek bir savaş koptu. Papa Gregorius, kutsal kabirdeki küstahlığı öğrenince sözden eyleme geçti. Papalık birlikleri, amblemlerinden dolayı anahtarlılar olarak adlandırılan Güney İtalya'yı istila etti. Yeryüzündeki Mesih'in temsilcisi, daha Mesih'in kabrini geri getiren bir Haçlı'ya karşı savaş başlattı. Bu mutlak absürttü. Papalık paralı askerleri Friedrich'in köylerini yakıyor, şehirlerini yağmalıyor, imparatorun kutsal topraklarda öldüğü dedikodularını yayarak tebaasını öldürüyordu. İstila haberi Friedrich'e Kudüs zaferinin doruğunda ulaştı. Anladı ki süresi dolmuştu. Aklıyla fethettiği şehri geride bırakarak Akka'ya doğru yola çıktı. İtalya'ya dönmek için gemiye binerken fanatik Hristiyanlar şehir surlarından üzerine dışkı ve et parçaları fırlattı. Minnettar halk kurtarıcısını böyle uğurluyordu. Herhangi birini zehirleyebilecek bir aşağılanma sahnesiydi. Ama Friedrich kırılmış değil, öfkeli bir halde ayrılıyordu. Dönüşü bir yıldırım çarpması gibiydi. Brindisi'ye indiğinde papalık birliklerini hazırlıksız yakaladı. Ölüm dedikoduları, yaşayan ve öfkeli imparatorun görünüşüyle anında dağıldı. Savaştan sertleşmiş ordusu, papalık paralı askerlerinin arasından tereyağına bıçak gibi geçti. Friedrich, topraklarını sadece geri almakla kalmadı. Avrupa'yı titretecek bir acımasızlıkla hainleri cezalandırdı. Kaybettiklerini haftalar içinde geri aldı. Askeri kampanyayı kaybettiğini anlayan Papa, müzakereye mecbur kaldı. Zeprano şehrinde buluştular. Yaşlı, öfkeli Pontifex ve Sarazenlerin yanı sıra papalık ordularının da galibi genç imparator. Papa, aforozu kaldırmak zorunda kaldı. Friedrich kazanmıştı ama Tanrı'nın temsilcisinin gözlerinin içine bakarken bunun barış değil, bir ateşkes olduğunu biliyordu. Avrupa'nın ruhu için gerçek savaş, teokrasi ile laik devlet arasındaki mücadele yeni başlıyordu. Ve bu savaşın cephesi, onun doğduğu topraklar Sicilya olacaktı. Haçlı seferlerinin ve Papa savaşlarının fırtınalı yıllarından sonra Friedrich, Sicilya'ya herhangi bir sapkınlıktan daha tehlikeli bir fikirle döndü. Tanrısal keyfiyete ve feodal kaosa değil, soğuk, matematiksel olarak hesaplanmış akla dayalı bir devlet kurmaya karar verdi. 13. yüzyıl Avrupası, her baronun kalesinde kral olduğu ve kanunların yerel piskoposun ruh haline bağlı olduğu yamalı bohça gibiydi. Friedrich buna baktı ve yeter dedi. 1231 yılında Melfi şehrinde Melfi Anayasaları veya Liber Augustalis olarak bilinen bir kanun kitabı yayınladı. Bu belge kendi zamanından 400 yıl ileriydi. Friedrich aslında modern devlet kavramını icat etmişti. Tarihçi Jacob Burckhardt'ın daha sonra söyleyeceği gibi devleti bir sanat eseri haline getirdi. Reformun özü devrimciydi. Kanun her şeyin üstündeydi. Baronun, piskoposun, akrabalık bağlarının üstündeydi. Friedrich, soyluların en büyük hakkı olan özel savaş hakkını elinden aldı. Artık iç çekişmeler, kan davaları yoktu. Şiddet tekeli devlete geçti. Adalet, yerel lordların özel ticareti olmaktan çıkıp tacın bir işlevi haline geldi. Yargıçlar artık doğum hakkıyla değil, eğitim ve yeterlilik düzeyine göre atanıyordu. Rüşvetten teorik olarak korumak için hazineden maaş alıyorlardı. Bu, Avrupa'da kavramlara göre değil, net talimatlara göre çalışan profesyonel bir bürokrasi kurma girişimiydi. Ancak böyle bir makinenin çalışması için kadrolar gerekiyordu. Okuma yazma bilenlerin sadece rahipler olduğu bir dünyada,
binlerce eğitimli hukukçu ve yönetici nereden bulunacaktı? Friedrich bir vizyona yakışır bir çözüm buldu. 1224 yılında Napoli Üniversitesi'ni kurdu. Avrupa'nın teologlar değil, seküler memurlar yetiştirmek için özel olarak kurulmuş ilk devlet üniversitesiydi. Beyinlerin düşmanlara kaçmasını ve papalık propagandasıyla zehirlenmesini önlemek için tebaasının Bologna gibi yurt dışında okumasını yasakladı. İmparatorluğu için bir kadro fabrikası yarattı. Parlak kafalı bir köylü oğlu, kraliyetin en yüksek yargıcı olabilirdi. Yüzyıllardır paslanan sosyal asansörler çılgın bir hızla çalışmaya başladı. Sicilya ekonomisi de köklü bir yeniden yapılanmaya tabi tutuldu. Friedrich, tuz, demir, bakır ve ipek üzerinde devlet tekelini getirdi. Ticareti boğan iç gümrükleri kaldırdı ve Augustalis adı verilen tek bir altın sikkeyi tedavüle soktu. Antik Roma sikke geleneğine uygun olarak defne çelengi takmış Friedrich profiliyle basılan bu para, Akdeniz'in sert para birimi haline geldi. Ticaret canlandı. Sicilya limanları Afrika, İspanya ve doğudan gelen gemilerle doldu. Krallık zenginleşti. Friedrich'in hazinesi altınla doldu. Ve o bu parayı şölenlere değil, inşaata harcadı. Muazzam bir şekilde inşa ediyordu. İktidarının sembolü Apulia'daki Castel del Monte kalesiydi. Bu sadece bir kale değil, taş bir bilmeceydi. Sekizgen avlulu ve 8 sekizgen kuleli sekizgen bir kale. Matematiksel mükemmellik. Hendekler yoktu. Açılır kapanır köprüler yoktu. Okçular için mazgallar yoktu. Bu bina savaş için değil, tefekkür ve bilim için yapılmıştı. Bir astronomi gözlemevi, bir bilgi tapınağı, mistik ritüellerin yeri. Tarihçiler hala kafa yoruyor. Castel del Monte, Friedrich'in ruhunun, güzelliğin, geometrinin ve taşta donmuş sırrın somut halidir. Ama reformlarının en skandal kısmı dini politikasıydı. Friedrich'in devletinde Yahudiler ve Müslümanlar Avrupa'nın geri kalanında hayal bile edemeyecekleri bir statüye sahipti. Doğrudan tacın kişisel koruması altındaydılar. Yahudilere, Hristiyanlara yasak olan ipek dokuma ve kredi verme tekelini emanet etti. Müslümanlar, onun kişisel muhafızlığında hizmet ediyor ve sarayda görevler alıyordu. Engizisyoncular için bu akla hayale sığmazdı. Hristiyan bir kral hayatını kâfirlere emanet ediyor. Ama Friedrich bir pragmatistti. En iyi uzmanlara ihtiyacı vardı ve devletine sadık kaldıkları sürece hangi tanrıya taptıklarının onun için bir önemi yoktu. Dini özel bir mesele, tahta bağlılığınsa herkesin görevi olduğu ilkesini ilk kez o getirdi. Elbette bu merkezileşmenin karanlık bir yanı da vardı. Friedrich bir polis devleti kurdu. Gizli polis, pazarlardaki konuşmaları dinliyordu. Casuslar her yerdeydi. Vergiler yüksekti ve herhangi bir itaatsizlik acımasızca cezalandırılıyordu. Aydınlanmış ama yine de bir despottu. Ben yeryüzünde yaşayan kanunum diyordu ve bu bir metafor değildi. Kaos içinde düzen sağlama misyonuna inanıyordu. Ve bunun için birkaç yüz yargıyı kırmak veya isyankar birkaç şehri yakmak gerekiyorsa öyle olacaktı. Avrupa, Sicilya Krallığı'na dehşet ve hayranlıkla bakıyordu. Orta Çağ'ın ortasında ortaya çıkmış bir gelecek devletiydi. Burada soy değil, zeka değerliydi. Burada kanun herkes için birdi. Burada bilim ateşten korkmuyordu. Friedrich, dünyaya papalık teokrasisine bir alternatif, laik mutlakiyet gösterdi. Ve tam da bu yüzden kilise ondan en çok nefret ediyordu. İnsanların nasıl yaşaması gerektiğini belirleme tekeline göz dikmişti. Toplumun, din adamlarının mutlak kontrolü olmadan da gelişebileceğini kanıtlamıştı. Ve bu örnek herhangi bir ordudan daha tehlikeliydi. Artık arka güvence altına alınmış, hazine dolu olduğunda Friedrich en sevdiği uğraşa, doğanın sırlarını araştırmaya dönebilirdi. Ve burada da
hiçbir yasağı tanımıyordu. Diğer Avrupa kralları turnuvalar ve şölenlerle eğlenirken Friedrich'in sarayı çılgın bir laboratuvar veya Nobel ödüllüleri toplantısına benziyordu. İmparator, bilgiye duyulan açlıkla takıntılıydı. Arap felsefesi ve Yunan mantığıyla bilenmiş zihni, hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmiyordu. Kitaplarda yazana inanmam, gözlerimle gördüğüme inanırım sözü, sarayının kapısına kazınabilirdi. Deneycilik, yani deney yoluyla bilgi edinme yöntemi, Francis Bacon onu formüle etmeden çok önce Friedrich'in sarayında doğdu. İmparator her şeyi bilmek istiyordu. Kuşlar neden göç eder, insan vücudu nasıl işler, ruh nerede bulunur, Adem ve Havva hangi dili konuşurdu? Ve bu soruların cevapları için en acımasız cellatların bile kanını donduracak deneyler yapmaya hazırdı. En bilinen ve aynı zamanda en ürpertici deneyi, insanlığın ilk dilini öğrenme girişimiydi. Friedrich, yeni doğmuş bebekleri annelerinden alıp, dadılara sıkı bir emirle teslim etti. Besleyin, yıkayın ama asla, hiçbir koşulda onlarla konuşmayın ve şefkat göstermeyin. İmparator, çocuklar büyüdüklerinde İbranice, Yunanca veya Latince konuşup konuşmayacaklarını, kendiliğinden ortaya çıkıp çıkmayacağını merak ediyordu. Sonuç trajik ve bilimsel olarak paha biçilmezdi. Tüm çocuklar öldü. Friedrich, istemeden de olsa modern psikolojinin hastane psikozu diyeceği şeyi kanıtladı. Sevgi, iletişim ve fiziksel temas olmadan insan yavrusu tok ve sıcak olsa bile hayatta kalamaz. Bu acımasız bir dersti. İnsan, kelimeler ve duygulardan örülmüş sosyal bir varlıktı. Bir diğer efsanevi deney, sindirim ve ruh üzerineydi. Bir gün doyurucu bir yemeğin ardından Friedrich 2 mahkuma yemek yemelerini emretti. Sonra birini uyumaya gönderdi, diğerini aktif olarak avlanmaya zorladı. Birkaç saat sonra ikisini de öldürüp otopsi yaparak yemeğin kimde daha iyi sindirildiğini gördüler. Cevap, uyuyanda. Daha da karanlık bir hikaye, bir adamın imparatorun emriyle sızdırmaz bir fıçıya diri diri kapatılmasını anlatır. Friedrich, ölüm anında fiziksel bir çıkış yoksa, ruhun bedeni terk edip etmeyeceğini görmek istiyordu. Fıçı açıldığında mahkum ölmüştü. Ama görünür hiçbir madde çıkmamıştı. Orta Çağ bilinci için bu küfürlü bir eylemdi. Ama Friedrich için sadece bir hipotez testiydi. Ancak tüm ilgileri bu kadar kanlı değildi. Friedrich tutkulu bir zoologtu. Yanında geçtiği şehirlerin halkını hem dehşete düşüren hem de büyüleyen gerçek bir gezici hayvanat bahçesi taşıyordu. Filler, zürafalar, leoparlar, develer, aslanlar. O dönem Avrupalıları için bunlar bestiary sayfalarından fırlamış efsanevi canavarlardı. Ama Friedrich onları sadece koleksiyon yapmıyordu, inceliyordu. Kazların ağaçlardaki kabuklardan doğduğuna dair popüler efsaneyi bizzat çürüttü. Evet, buna inanıyorlardı. Kuzeye bu kabukları getirmesi için adamlar gönderdi. Onları açtı ve içinde kuş yok. Bu saçmalık, dedi. Bilimsel faaliyetlerinin zirvesi, De Arte Venandi Cum Avibus adlı anıtsal eseri oldu. Bu sadece avcılar için bir kılavuz değil, Avrupa'daki ilk ciddi ornitoloji ders kitabıydı. Friedrich üzerinde 30 yıl çalıştı. Kitapta yüzlerce kuş türünün davranışları, anatomisi, göçleri ve hastalıkları anlatılıyordu. Bizzat çizimler yapıyor, gözlemler yürütüyordu. Kanadın nasıl yapıldığını, kuşun hava akımlarını nasıl kullandığını betimliyordu. Kitabın imparatorun bizzat Aristoteles'e itiraz ettiği, Antik Yunan'ın hatalarını işaret ettiği şaşırtıcı pasajları vardı. Aristoteles az avlanmış, ben çok avlandım diye yazıyordu. Entelektüel cüretin seviyesini düşünün. Orta Çağ biliminin baş otoritesini düzeltmek. Friedrich'in sarayında dünya entelijansiyasının çiçeği toplanmıştı. İskoç astrolog ve çevirmen Michael Scott, Averroes
ve İbn Sina'nın eserlerini imparator için çeviriyor, unutulan antik bilgeliği Arapça tercümeler aracılığıyla Avrupa'ya açıyordu. Filozof ve matematikçi Theodor, Antiyokyalı imparatorla geometri üzerine sonsuz tartışmalar yürütüyordu. Bu, Rönesans'ın prototipiydi. Paris ve Oxford'da öğrenciler dokmaları ezberlerken, Palermo ve Foggia'da kilise gözlüklerinden arınmış yeni bir birim doğuyordu. Friedrich, Mısır ve Fas matematikçileriyle mektuplaşıyor, Hristiyan dünyasının en iyi zihinlerini zorlayan problemler değiştiriyordu. Ama kilise için bu bilimsel çevre bir sapkınlık yuvasıydı. İnsanları ruhun yerini bulmak için kesen, büyücülerle dostluk kuran ve pis Arap kitapları okuyan imparator. Şeytanın uşağı değil de neydi? Deneyleri hakkındaki dedikodular, canavar detaylarla büyüyerek Friedrich'i sıradan halkın gözünde bir cadıya dönüştürdü. Bilgiye duyduğu açlık onun laneti oldu. Dünyanın mekaniklerini anlama çabasında çok ileri gitmiş, Orta Çağ'da bazı kapıların kapalı bırakılmasının daha iyi olduğunu unutmuştu. Ve o, yıldızlara bakıp kuşları otopsi ederken, topraklarda aklın devletini yüzünden silecek bir fırtına toplandığını göremiyordu. Papa 4. Innocentius, tahtaki bilim insanını kıyametin canavarı ilan edecek fermanı çoktan hazırlıyordu. 13. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, imparatorluk ve kilise arasındaki çatışma, politik bir tartışma olmaktan çıkmıştı. Işığın ve karanlığın mitolojik bir savaşına, her iki tarafın da ışığı temsil ettiğinden emin olduğu bir mücadeleye dönüşmüştü. Yeni Papa, 4. Innocentius, soğuk hesapçı bir hukukçu zekası ve Engizisyon fanatizmine sahip bir adamdı. Hohenstaufen sorununu bir kez ve herkes için bitirmeye karar verdi. Friedrich'in birliklerinden korkarak Roma'dan kaçmış, Lyon'a sığınmış ve 1245 yılında bir konsil toplamıştı. Gündem maddesi tekti: İmparatorun yargılanması. Bu benzersiz bir süreçti. Yeryüzündeki Tanrı'nın temsilcisi hiç bu kadar gösterişli bir şekilde bu kadar büyük bir meşru hükümdarı görevden almaya çalışmamıştı. Muhteşem Lyon Katedrali'nde mevcut piskoposların kanını donduran suçlamalar yankılanıyordu. Friedrich sadece politik itaatsizlikte suçlanmıyordu. Günah listesi korkunçtu. Sapkınlık, küfür, Sarazenlerle dostluk, cariye bulundurma, ayinleri kirletme. Papalık savcıları, imparatorun Musa, İsa ve Muhammed'i insanlığı aldatan 3 büyük yalancı olarak nitelendirdiğini iddia ediyordu. Bu bir efsaneydi ama hedefe vurdu. Zirve noktası, Friedrich'in Vaftizci Yahya'nın vahyinde kehaneti yapılan canavar, yani Deccal ilan edilmesiydi. Papa, törenle mumları söndürüp yere fırlatarak imparatorun ihtişamının sönüşünü sembolize etti ve onu tahttan indirilmiş ilan etti. Tebaa'lar yeminden azat ediliyor, canavara yardım eden herkes sapkın sayılıyordu. Torino'da bulunan Friedrich, bu haberi yaralı bir aslan öfkesiyle karşıladı. Efsaneye göre paçlarını getirtip birini başına geçirmiş ve hala "Tacımı kaybetmedim, ne papa ne de konsil onu savaşsız alamaz" diye haykırmıştı. Meydan okumayı kabul etti. Avrupa tarihinde ilk kez toplam bir propaganda savaşı başladı. İmparatorluk Kanselaryası gece gündüz çalışarak tüm Avrupa saraylarına manifestolar gönderiyordu. Friedrich, krallara uyanmaları çağrısı yapıyordu. "Eğer bugün benim hanem giderse, yarada sizin sıranız gelir." Kilise, tüm seküler hükümdarları yutmak istiyor. Papayı, iktidar ve altın açlığıyla yanan doymak bilmez bir ejderha olarak resmediyordu. Bu, teokrasiye karşı monarşilerin dünya çapında devrim çağrısıydı. Avrupa ikiye bölündü. Her şehirde, her ailede. Papalık yanlısı Guelflerle imparatorluk yanlısı Gibellinler arasındaki savaş başladı. Savaş alanları da kızıştı. Friedrich'in baş düşmanı, Milano ve Bologna gibi
zengin Kuzey İtalya şehir devletlerinden oluşan Lombardiya Birliği'ydi. İmparatorluk merkezileşmesini, papalık paralarını sevdikleri kadar nefret ediyorlardı. Friedrich yok etme savaşı veriyordu. Cortenuova Savaşı onun kanlı zaferiydi. Sarazen okçular ve Alman piyadeleriyle güçlendirilen imparatorluk şövalyeleri şehir milisini ezip geçti. Friedrich, Lombardiyalıların bağımsızlık sembolü kutsal arabası Carroccio'yu ele geçirdi ve Milano Belediye Başkanı ona bağlı halde Cremona sokaklarında sürüklendi. Bu, İtalyanların ona asla affetmeyeceği bir aşağılamaydı. Ama Papa Innocentus kirli oynuyordu. Friedrich'i meydan savaşında yenemiyordu. Bu yüzden arkadan vurmayı seçti. Vatikan, ajanlarını tüm Almanya'ya dağıtarak prenslere yeni bir kral, bir anti-Trekare seçmeleri teklif etti. Kilisenin altınları akar gibi akıyor, Friedrich'in vasallarını satın alıyordu. Almanya'da iç savaş patlak verdi. Piskoposlar artık Sarazenlere karşı değil, imparatora karşı Haçlı Seferi vaazları veriyordu. Friedrich'in askerlerini öldürmeye gidenlere Kudüs'ü kurtarıyorlarmış gibi tam bir günah affı vaat ediliyordu. Hristiyanlar ruhlarını kurtarmak için Hristiyanları öldürüyordu. Dünya delirmişti. Friedrich, İtalya'da isyan yangınlarını söndürmeye çalışarak oradan oraya koşuyordu. Her yerde vardı ama kaynakları eriyordu. Giderek daha acımasızlaşıyordu. Esir isyancılar kör ediliyor, elleri ve ayakları kesiliyordu. Yüz zamanlar barış ve adalet üzerine tezler yazan imparator, papalık propagandasının resmettiği o tiranın aynısına dönüşüyordu. En yakın çevresine bile güvenmeyi bırakmıştı. Saray atmosferi paranoyayla dolup taşıyordu. Her fısıltı bir komplo, her bakış bir ihanetti. Papa ile savaş, tahttaki filozofu, kendisine çok yaklaşan herkesi ısırılan, hapsedilmiş bir kurda dönüştürmüştü. Yine de bu cehennemin ortasında bile Friedrich kendine sadık kaldı. Bilim insanlarıyla mektuplaşmaya, köprüler ve kaleler inşa etmeye devam etti. Aklın fanatizmi nihayetinde yeneceğine inanıyordu. Ama tarih acımasız bir öğretmendi. Karşında Orta Çağ'ın en güçlü ideolojik makinesi çalışırken sadece haklı olmanın yetmediğini gösterdi. Kıyametin canavarı güçlüydü ama düşman halkası boynuna doğru sıkışıyordu. Uzun süredir mucize imparatora eşlik eden şans yüz çevirmeye başlıyordu. Önde, büyük rüyanın sonunun başlangıcı olacak olan Parma'nın altındaki felaketin gölgesi uzanıyordu. 1248 yılı, Friedrich için bir daha asla toparlanamayacağı bir darbeyle başladı. İmparator, Papa tarafına geçen isyancı Parma şehrini kuşatıyordu. Zaferden emindi. Şehrin surları dibinde meydan okuyan bir cüretle Victoria, yani zafer adını verdiği bütün bir ahşap şehir kurdu. Parma'yı sadece almakla kalmıyor, tüm İtalya'ya ders vermek için yerle bir etmeyi planlıyordu. Victoria'da hazinesi, tacı, kütüphanesi ve ünlü hayvanat bahçesi duruyordu. Friedrich dokunulmazlığına o kadar emindi ki, bir sabah şövalyelerinin çoğunu yanına alarak doğancılık avına çıktı. Parma'nın savunucuları, kampın neredeyse savunmasız kaldığını fark edince umutsuz bir baskın düzenledi. Bu, aç ve mahkum insanların çılgın bir cesaret eylemiydi. Victoria'ya bir kasırga gibi daldılar. Uykulu muhafızlar katledildi. Friedrich'in şehri alevler içinde kaldı. İmparator ufuktaki dumanı görüp geri döndüğünde iş işten geçmişti. Rüyası küle dönmüştü. Parmalılar her şeyi ele geçirdi. Yıllarca biriktirdiği altını, daha sonra Parma Katedrali'nde gururla sergilenecek imparatorluk tacını, değerli el yazmalarını, egzotik hayvanlarını katlettiler. Bu sadece askeri bir yenilgi değil, kişisel bir aşağılanma, mucize imparatorun yenilmezlik mitinin çöküşüydü. Friedrich hazinesini kaybetti ama daha kötüsü insanlara olan inancını yitirdi.
Parma'dan sonra paranoya zihnini tamamen ele geçirdi. Tanrı böyle bir yenilgiye izin verdiyse demek ki hainler her yerdeydi ve ihanet gecikmedi. 1249 yılının başlarında Friedrich'i ruhunun derinliklerinden sarsan bir komplo açığa çıktı. Onu zehirlemeye çalıştığı iddia edilen kişi, şansölyesi, sağ kolu, alter egosu Pierre de Levigne'ydi. Pierre sadece bir memur değil, imparatorun sesiydi. Parlak manifestolarının yazarı, kanunlarının mimarıydı. Kardeşler gibiydiler. Friedrich'in kalbinin anahtarlarını bende tutuyordum diye yazacaktı daha sonra Dante. Onu cehennemin 7. dairesinde intihar edenlerin arasına yerleştirerek. Pierre'in gerçekten suçlu olup olmadığı hala bilinmiyor. Bazı tarihçiler kıskançların iftirası olduğunu, bazıları ise papalık tehditleri ve altınları altında gerçekten çöktüğünü düşünüyor. Ama şüpheyle zehirlenmiş Friedrich için kanıtlar gerekli değildi. İmparatorun öfkesi korkunçtu. Pierre de Levigne tutuklandı. Hemen idam edilmedi. Bu çok merhametli olurdu. Kızgın demirle kör edildi. İmparatorluğun en güçlü adamı olan eski şansölye, Apulya şehirlerinde dolaştırılıp kalabalığa Sezar'a ihanet edenlerin sonunun bu olduğunu göstermek için teşhir edildi. Acılara ve rezilliğe dayanamayan Pierre, Pisa'daki bir hapishane veya kilise duvarına kafasını çarparak intihar etti. Bu intihar, Friedrich'in ruhuna kara bir leke olarak geçti. Kendisinin bir parçasını öldürmüştü. Pierre'in ölümünden sonra bir boşluk içinde kaldı. Etrafı sadece paralı askerler, dal kavuklar ve korkmuş hizmetkarlarla çevriliydi. Artık zekasıyla eş düzeyde muhatapları kalmamıştı. Oğlu Enzo, gözdesi, yetenekli şair ve cesur savaşçı, Bolonyalılara esir düşmüştü. Friedrich yalvardı, tehdit etti. Fidyesi için altın dağları teklif etti ama Bologna kayıtsızdı. Enzo, 23 yıl boyunca altın kafeste babasını bir daha göremeden ölecekti. İhtiyarın kalbine inen bir başka darbe. Avrupa'nın yarısına hükmeden imparator, dünyanın en yalnız adamı haline gelmişti. Apulya kalelerinin salonlarında geçmişin gölgeleriyle çevrili dolaşıyordu. Arap dostları ölmüş veya gitmişti. Karıları çoktan toprağa karışmıştı. Çocukları ya esirdi, ya uzaktaydı, ya da büyük oğlu Heinrich yıllar önce yaptığı gibi ihanet ediyordu. Friedrich kararmış ve içine kapanmıştı. Ölümünün tarihini yıldızlardan okumaya çalışarak avunmayı daha sık arıyordu. Söylentilere göre ona Çiçek adlı bir yerde ölümün geleceği söylenmişti. Bu yüzden çiçekler şehri Floransa'dan kaçınıyordu. Ama kaderin kötü bir mizah anlayışı vardı. Ataletle savaşa devam ediyordu. Orduları hala zaferler kazanıyordu ama eski ateş yoktu. Friedrich anlıyordu. Bir hidra ile savaşıyordu. Papa'nın kestiği her başın yerine ikisi çıkıyordu. Kilisenin kaynakları tükenmezdi. Çünkü milyonların inancına dayanıyordu. Friedrich'in iktidarı ise sadece kişisel dehasına ve korkuya dayanıyordu. Ve deha yaşlanıyordu. Korku yerini yorgunluğa bırakıyordu. Castel del Monte Kalesi, hırslarının tamamlanmamış bir taş anıtı olarak duruyordu. İmparator, zamanın kumlarının parmakları arasından acımasızca aktığını hissediyor ve hayatının eseri olan aklın imparatorluğunun, Orta Çağ'ın karanlık hurafelerinin ağırlığı altında çöktüğünü dehşetle fark ediyordu. Gökyüzünü taşıyan bir titandı ama omuzları artık dayanamıyordu. Aralık 1250 yılında Friedrich II son yolculuğuna çıktı. Bir destan kahramanı gibi görkemli bir savaşta ölmedi veya bir trajedi tiranı gibi bir kiralık katilin hançeriyle düşmedi. Ölüm sıradan, aşağılayıcı bir dizanteri kılığında gelmişti. Ani bir kriz imparatoru yolda kıvrandırdı.
ve alayını Apulia'daki küçük Castel Fiorentino kalesinde durmak zorunda bıraktı. Friedrich acıdan kıvranırken bu yerin adını sorduğunda ona Fiorentino Kalesi denildi. İmparator sadece acı bir gülümsemeyle karşılık verdi. Kehanet gerçekleşmişti. Çiçeklenen Floransa'dan kaçmıştı ama ölüm onu çiçeğin içinde bulmuştu. Kader kapanı kapatmıştı. 13 Aralık'ta basit bir Sistersiyen keşiş kıyafetleri içinde Tanrı'yla son bir uzlaşma girişimi veya bir başka alay Friedrich hayatını kaybetti. Sadece 55 yaşındaydı ama 10 hayat yaşamıştı. Kalbi durduğu anda Avrupa nefesini tuttu. Dostlar ağladı, düşmanlar sevincine inanamadı. Haberci Lyon'a ulaştığında Papa 4. Innocentius sevincini zapt edemedi. Piskoposlarına gökler ve yer sevinç dursun diye başlayan bir mektup yazdı. Vatikan için Deccal'in ölümü Paskalya ile kıyaslanabilir bir bayramdı. Kiran yıkılmıştı. Kilise kazanmıştı. Ama Papa Friedrich'in ölümüyle yetinmedi. Tohumunu yok etmesi, Hohenstaufen kökünü kazıması, hiçbir kartal yavrusunun kalkıp intikam alamaması gerekiyordu. Mirasçılara av başladı. Friedrich'in yasal oğlu Konrad, babasından sadece 4 yıl sonra dağılmakta olan imparatorluğu tutmaya çalışırken sıtma veya zehirden öldü. Gayrimeşru ama dahi olan Manfred, babasının kopyasıydı ve aslan cesaretiyle Sicilya'yı savunuyordu. 1266 yılında Benevento Savaşı'nda şehit düştü. Cesedine papalık askerleri kutsanmış toprağa gömülmesine bile izin vermedi. Bir köprü ayağına atıp üzerini taşlarla örttü. Trajedinin final perdesi 1268 yılında Napoli'de sahnelendi. Hohenstaufen soyunun sonuncusu 16 yaşındaki Konrad'in, Friedrich'in torunu, mirasını geri almaya Almanya'dan gelen sarışın bir çocuk yakalandı ve pazar meydanında halkın önünde başı kesildi. Celladın baltası indiğinde kalabalık içini çekti. Bu sadece bir çocuk katli değil, hanedanın ritüel olarak yok edilmesiydi. Papalık kazanmıştı. Kartal yuvası dağıtılmıştı. Friedrich'in laik devlet hayalleri, Papa'nın Sicilya'yı yönetmesi için çağırdığı Anjulu Charles'ın Fransız paralı askerleri tarafından çiğnenmişti. Friedrich, Palermo Katedrali'nde porfir bir lahit içinde babası ve annesinin yanına gömüldü. İmparatorluk iktidarının rengi olan koyu kırmızı taştan bu lahit, onun son kalesiydi. Yüzyıllar boyunca ölmediğine dair efsaneler dolaştı. İnsanlar imparatorun Etna Dağı'nda veya Thüringen'deki Koyfozer mağarasında sakalı taş masanın içinden büyümüş halde uyuduğuna inanıyordu. Bir gün dağın üzerinde kartallar dönmediğinde uyanacağı, açgözlü papazları kovacağı ve altın çağı geri getireceğine inandılar. Bu uyuyan imparator efsanesi, yüzyılları aşarak şairleri ve devrimcileri ilham kaynağı yaptı. Peki o kimdi? Sapkın, aziz, tiran, aydınlanmacı, hepsiydi aynı anda. Friedrich II. Hohenstaufen, zamanını yanlış hesaplayan bir adamdı. Rönesans fikirlerini karanlık ortaçağa getirdi ve erken doğması cezalandırıldı. Devletin duaya değil, kanuna dayalı kurulabileceğini gösterdi. Kâfirlerle savaşmak yerine dost olunabileceğini kanıtladı. Doğanın dogmayla değil, deneyimle bilinebileceğini keşfetti. Kiliseyle savaşını kaybetti. Hanedanı yok oldu. Kaleleri harabeye döndü. Ama ektiği tohumlar filizlendi. Napoli Üniversitesi hala ayakta. Kanunları Avrupa hukukunun temelini oluşturdu ve Mundi Stupor, dünyanın hayranlık duyduğu imajı, insan ruhunun göklere bile meydan okuyabileceğinin ebedi bir hatırlatıcısı olarak kaldı. Friedrich'in hikayesi sadece bir imparatorun biyografisi değil, dünyayı akılcı kılma girişiminin, başarısız olan ama bu yüzden daha da güzelleşen büyük bir çabanın kroniğidir.